Selamlar. Bugün size performans anksiyetesinden bahsedeceğim. Performans anksiyetesi. Arkadaşlar bu kelime, yani bu kelime öbeği. Türkçem hep kötüydü, kusura bakmayın. Bu cümle de değil herhalde. Bu sıfat tamlaması. Performans anksiyetesi. Ne anksiyetesi? Performans. İsim tamlaması, sıfat tamlaması. Terim. Yok, zamir. Peki, performans anksiyetesi size neler yaptırabilir? Niye oluşur? Böyle bir tabir neden var? Arkadaşlar, performans anksiyetesi bizim özellikle impotans dediğimiz sertleşme bozukluğundaki psikolojik tarafı tamamen anlatmak için kullandığımız, yani psikolojik impotansı anlatmak için kullandığımız bir tabir. Fakat bu penis boyundan tutun da boşalma süresine kadar her şeyi etkileyen bir hezeyana doğru gidebilir. Düşünsenize, ilk cinsel ilişkinizi travmatik yaşadınız. Böyle ESC'ye ya da bir GE'ye gittiniz. Şimdi artık zamanımızda bunları açık açık söyleyemiyoruz. Eskiden söylüyorduk. Hemen tık kapatılmasın diye. Ve travmatik bir cinsel ilişki deneyimi geçirdiniz daha ilk. Bundan sonrasında eşin tatmini, partnerin tatmini, penis boyunun yeterli olup olmadığı düşüncesi, boşalma süresinin yeterli olup olmadığı düşüncesiyle sizin bir kaygı bozukluğunuz oluşabilir. Altta yatan kişilik bozukluğunuz da varsa, obsesif kompulsif bir adamsanız ya da üzerine alınmasınlar da en basiti Başak erkeğiyseniz. Başaklar öldü şimdi. Bunun gibi durumlarda bunu diğer insanlardan daha fazla hayatınızın merkezine koyabilirsiniz. Bu performans anksiyetenizi gidermek için mevcut cinsel sağlığınızı, bozuk olduğunu düşündüğünüz cinsel sağlığı düzeltmemiz lazım. Peki, cinsellik deyince aklımıza 3 tane ana basamak geliyor. 1. Cinsel istek. 2. Sertleşme kalitesi. 3. Boşalma süresi. Bir erkekte bu üçü tamsa genellikle cinsel sağlığın yerinde diyor. Bunları teker teker incelediğimizde 1. Cinsel istek. Şimdi cinsel isteğinizin azalması performans anksiyetesine bağlı olabilir mi? Evet, bağlı olabilir. Gerçekten sizin cinsel isteğinizi azaltabilecek, negatifte azaltabilecek silsileler yaşadığınızı düşünün. Ereksiyon bozukluğunuz var. Bir partnerle ilişkiye girdiniz, başarısız oldunuz. İkinci partnerle ilişkiye girdiniz, başarısız oldunuz. Üçüncü partnerle ilişkiye girdiniz, başarısız oldunuz. Beyin daha sonra bunu şöyle kodlayabilir. Psikolog arkadaşlar bu konulara daha hakimler. Ben anlatım kolaylığı olması açısından biraz halk diliyle konuşuyorum. Ya zaten ne olacak ki? Ben yine başarısız olacağım. Bu kaygı sizde artık performans anksiyetesi dediğimiz, aslında bu iki kelimeden oluşan ama sizi tamamen hayatınızı etkileyen olaya dönüşebilir. 2. Sertleşme bozukluğunuz yok ama erken boşalıyorsunuz. Ve ikinci kez boşalmaya geçene kadar partner sıkılıyor. Yine bir performans kaygısı yaşıyorsunuz. Bu sefer beyin boşalmamalıyım, evet orgazm olmamalıyım, kendimi korumalıyım derken de sertleşme bozukluğu yaşayabiliyorsunuz. Hiç sıkıntınız olmasa dahi. Birinci partnerinizde erken boşaldınız, ikinci partnerde erken boşaldınız, üçüncü partnerde erken boşaldınız ya da aynı partnerde defalarca denediğiniz ilişkilerin sonunda erken boşaldınız. Bu sizi cinsel ilişkiden yine soğutan, aslında performans kaygısı dediğimiz, performans anksiyetesi dediğimiz duruma yine getirebilir. Penis boyu aslında 9 santimin üzeri normal. Ben Türkiye'nin en fazla penis boy cerrahisi yapan adamı olarak bunu diyorum. Buna rağmen yine yaşamış olduğunuz travmatik cinsel ilişkilerde karşı tarafın sizden bir şeyler alabilmek için sizi aşağılama yöntemi olarak kullanmış olduğu ya da travmatize etmek için kullanmış olduğu penis boyu ve kalınlığı kelimesiyle ruhunuzu yaraladınız. Bu ruhunuzu yaraladıktan sonra bundan sonraki partnerlerim de acaba penisimin kısa, penisimin ince olduğu için beni sıkıntıya sokacak mı? Travmatize edecek mi? Düşüncesi de yine performans kaygısı ve performans anksiyetesiyle birleşiyor. Demek ki aslında bu iki kelimeden oluşmasına rağmen tüm cinselliğin, özellikle bozuk olan tüm cinselliğin ana temeli. Peki Andro Expertise'den Doktor Doğukan Sökmen olarak biz ne yapıyoruz? Bu kadar dinledik. Peki biz ne yapıyoruz? Biz aslında olaya çözümcül yaklaşıyoruz. Performans anksiyetesi için mutlaka cinsel terapistimizden, danışmanımızdan destek alıyoruz. 1. 2.
performans anksiyetenizi yaratan ana sıkıntıyı düzeltiyoruz. Erken boşalıyorsunuz, erken boşalmanızı gideriyoruz. Sertleşme bozukluğunuz varsa sertleşme bozukluğunuzu gideriyoruz. Cinsel isteğinizi gerçekten organik bir şekilde azaltan bir şey varsa ona yardımcı oluyoruz. Ya da penis boyunu kendine göre kısa, penis kalınlığını kendine göre ince olarak görüyorsa da bunu tedavi edip sizin bu performans anksiyetesi kısır döngünüzden çıkmanıza yardımcı oluyoruz. Bazen ben de kendi kendime diyorum. Evet, Doğukan eskiden böbrek nakli yapardın. Evet Doğukan eskiden taş cerrahilerinde bir neredeyse idoldün. Evet Doğukan eskiden robot ve laparoskopik kanser ameliyatları yapardın. Bu pepi işlerine girdikten sonra insanlara daha mı az yardımcı oluyorum? Hayır, aslında konuyu böyle düşündüğümüzde bir sürü evliliği, bir sürü ilişkiyi ve bir sürü insanın mental sağlığını kurtardığımı düşünüp yine böyle ruhen kendimi tatmin ediyorum. Peki o zaman sen de performans anksiyetesi ya da performans kaygısı yaşıyorsan hadi sana da yardımcı olalım.